Yılan kocaman. Dev gibi. Karşı duvarda görüyor musunuz? Ben iştahımı kaçırdım yılan. İçeri girecekti ne bize. Gel gel. Davet ediyoruz. Bize doğru geliyor. Arada büyük 1 metre var lan. Yılanı görüyor musunuz arkadaşlar? Aşağı doğru akıyor gidiyor. Gezeceğiz ama önce ben size tepeden bir vadinin manzarasını göstereyim. Sabah erken saatlerde geldim. Kimsecikler yok. Şeye geldik. Kilise tek nefil. Kale Kilisesi'ni de gezdik. Arkadaşlar selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Aksaray Ihlara Vadisi'ni gezeceğiz. Beylisırma köyü tarafından giriş yapacağız. Oradaki bütün o kayalara oyulmuş kiliseleri, eski yapıları, tarihi binaların hepsini gezeceğiz. Bu bölümde inşallah. Umarım güzel, eğlenceli bir bölüm olur. Biraz da uzun bir bölüm olacak gibi gözüküyor. Yolda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler şimdiden. Ihlara Vadisi'ne 42 kilometre bir mesafemiz var arkadaşlar. Böyle tali yollardan gidiyorum ki manzaramız güzel olsun. Siz herhalde ana yoldan gidersiniz büyük ihtimalle, otoyoldan, otobandan. Ben köylerin içinden geçe geçe. Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında yer alan Ihlara Vadisi, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda derin tarihi ve kültürel katmanlarıyla da dikkat çekmektedir. Aksaray iline bağlı bu etkileyici kanyon, milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin ve insanlık tarihinin izlerini bir arada barındırır. Vadinin kendine özgü oluşumu, erken Hristiyanlık döneminden kalma kaya oyma kiliseleri ve bu yapılarla iç içe geçmiş zengin efsaneler, bölgeyi hem bilimsel hem de kültürel açıdan keşfedilmesi gereken bir hazine haline getirmektedir. Evet arkadaşlar, 14 kilometre mesafemiz kaldı. Beylisırma'ya, Ihlara Vadisi'ne.
Manzaranın güzelliğine bakın. Burası Velisırma yeni yerleşim galiba. Köyün eski yerleşimi aşağı vadinin içinde. Böyle eski taş yapı binalar var. Eğer doğru gidiyorsan birazdan o vadiye ineceğiz zaten. Ihlara Vadisi'nin oluşumu, Hasan Dağı'nın milyonlarca yıl önce püskürttüğü lavların, Melendiz Çayı tarafından aşındırılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu uzun süreli jeolojik süreç, vadinin 14 ila 18 kilometre uzunluğa, yer yer 120 ila 150 metre derinliğe ve 200 metre genişliğe ulaşan büyüleyici kanyon yapısını ortaya çıkarmıştır. Vadi aşağıda bak arkadaşlar. Birazdan vadiye çıkacağız. Vadinin oluşumunda neojen ve dördüncü zaman oluşumları etkili olmuş, volkanik faaliyetler ignimbirit ve tüf gibi kendine özgü kayaç yapılarını meydana getirmiştir. Evet arkadaşlar, Belisırma'ya geldik. Şu an köyün içinde bir tane kilise var. O kiliseye gezeceğiz ama önce ben size tepeden bir vadinin manzarasını göstereyim. Belisırma köyü burası. Karşıda bir kilise var. O kiliseye de gideceğiz. Dağların içine uyulmuş. Gezeceğimiz yer galiba karşı tarafta bir istikamete doğru gidecek. Bu tarafta da var böyle. Evet, şimdi Bezirhane Kilisesi'ndeyiz arkadaşlar. Bezirhane Kilisesi, kayalara oyulmuş etkileyici bir yapıdır. 10. yüzyıl civarında inşa edildiği tahmin edilen bu kilise, hem mimarisi hem de freskleriyle dikkat çeker. Hemen yanındaki Ala Kilisesi'ne bakalım orası nasılmış. 11. yüzyıla tarihlenen Ala Kilisesi, Bizans sanatının izlerini taşıyan freskleriyle öne çıkar. Vadideki Bizans tipi resim tekniğiyle süslenmiş nadir örneklerdendir.
Belisırma'daki ilk kilisemizi gezdik. Şimdi köyün içine doğru, aşağı vadiye doğru inelim. Asıl geleceğimiz yere geldik ama köyün içinde de bir iki yer daha olacak gibiydi. Arkadaşlar, Belisırma'dan Ihlara Vadisi'nin içine girdik. Şimdi gezebileceğimiz kiliseleri bulmaya kaldı sıra. Vadinin isminin kökenine dair hem dilsel hem de mitolojik açıklamalar bulunmaktadır. Dilsel olarak, Ihlara adının bölgedeki ılık maden suyuna atıfta bulunan Helence, Kıhlyara kelimesinin zamanla yozlaşmasıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir. Melendiz çayının kıvrımlı akışı nedeniyle, bölgenin eski sakinlerine dönerek akan suyun halkı anlamına gelen Peristremma denilmiştir. Bu adlandırmalar, vadinin doğal özelliklerinin ve coğrafyasının yerel kimlik üzerindeki derin etkisini açıkça göstermektedir. Gelincik çiçekleriyle süslenmiş evler. Buralara insan figürleri yapmışlar nedense. Heykel gibi, korkuluk gibi bir şeyler yapmışlar. Ne amaçla yaptılar acaba? Yine sabah erken saatlerde geldim. Kimsecikler yok. Sessiz sakin, kuş seslerinin eşliğinde sakin sakin kafama göre geziyorum şu anda. Güzel gördüğüm manzaraları kaydediyorum. Siz de zaten izlersiniz biraz. Köprüden karşıya geçeceğiz. Sanırım orada 2 tane kilise mi vardı? Neydi, bakacağız şimdi. Suyun sakin sakin akışına bak. Ve manzaranın güzelliğine. Bir vadinin içine bostan etmiş. Burada bir mağaramsı bir şey var. Oyulmuş. Gördüğünüz gibi. Ne olduğuna dair bir bilgi yok. Bizi burada hemen orasının yanında var. Gidiyoruz. Bakalım önümüze neresi çıkacak. Bu bölgelerde birkaç kilise var ama çıkış var mı yok mu bilmiyorum. Şurada çok güzel bir kuş var, renkli. Kaçtı. Yine buradan bir geçit var. Neymiş burası? Kıvrılarak gidiyor içeriye doğru. O da içerisi kelebek mi, güve mi? Dolu hala uçuşup duruyorlar. Buradan gidiyor ama karanlık mı? İlginç. Orada bitiyor arkadaşlar. Buradan geri çıkalım.
Yukarıda bir göz var ama buradan çıkış yok. Neymiş burası acaba? Evet, kayaların arasından geçerek gidiyoruz bakalım. Buraya basamak merdiven yapmışlar. Yine burada bir göz var. Oyma. Demek ki kapalı olan yolun çıkışı olabilir. Neredesin kedi? Ta tepede. Gel aşağı gel. Burada da bir göz var. Gel gel. Gel sohbet edelim ya. Gelmeyeceksin mi? İyi, ben gidiyorum. İlginç bölgelerde. Şurada bir mağara var ama geçişi çok kolay olmadığı için yani giremem. Ta o tepelere falan çıkış çok büyük ihtimalle. Bak oralar hep oymuşlar göz göz. Yine iki göz burada var. Ne olduklarını yazmamışlar. Buraların aşağı doğru. Bakın oralara kandil gözleri yapmışlar. Burada bir şey var yine. Burada bir kandil yeri var. Zamanında buralar hep kaçıp saklanan Hristiyanların yaşadığı yermiş. Buralar hep uyumuş bak. Hep göz göz. Tabii şu an yıkılmış. Çoğu girilmez de. Şuralarda böyle gözler var yani. Geziyoruz. Yukarıda bir tane var. Bayağı eşmişler. Şuralar hep göz oyulmuş. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hep yaşamışlar burada zamanında. Baksanıza şuralar. Gidiyoruz. Güzel manzaraların içinden. Şimdi buralarda bir yerlerde Karagedik Kilisesi olması lazım. Bulabilirsek gezeceğiz. Bayağı bir ormanın içine daldım yani. Yol var gerçi burada ama kilise gözükmüyor yakınlarda bir yerlerde. Geçen gün yeraltı şehrine indim. Dizlerimi ağrıtmış, kaslarım et kesmiş. Merdiven inip çıkarken böyle spor yaptıktan sonra hamlarsın ya, aynen öyle oldu. Şu an zor yürüyorum. Onun yüzünden. Gidiyoruz ama burası su yolu mu? Yoksa kilisenin yolu mu belli değil. Galiba yanlış geldik. Evet. Burada yol bittiğine göre yanlış geldik. O tepe değildir herhalde. O tepedeki ise çıkamayız zaten. De sanmıyorum, burası hiç kilise havası yok orada. Ben yanlış geldim büyük ihtimalle. Öyle güzel manzaralara bakarken insan düşünmeden edemiyor. Bir sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği bir dünyayı bu kadar güzel yaratan Allah, kim bilir cennetini güzel yaratmıştır. Onlar orada koltuklar üzerine yaslanacaklar ve orada ne yakıcı bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görecekler. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkacak, meyvelerini toplamak ise kolaylaştırılacaktır.
Aralarında gümüşten kaplar ve ölçülerini kendilerinin belirledikleri billur gibi gümüşten kaseler dolaştırılacaktır. Onlara orada karışımında zencefil bulunan ve selsebil olarak adlandırılan bir pınardan bir kadeh sunulacaktır. Aralarında ölümsüz gençler dolaşacaktır. Sen onları görsen kendilerini etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada nereye bakarsan bak, karşında bir nimet ve çok büyük bir hükümranlık görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olacaktır. Gümüş bilezikler takınacaklardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirecektir. Onlara bütün bunlar sizin ödülünüzdür. Böylece çalışmanız karşılığını bulmuştur denilecektir. Galiba Karagedik Kilisesi'nin yolunu bulduk. Kilise yıkıntıları burası. Karagedik Kilisesi. Bu kilise, 4 serbest destekli gelişmiş kapalı Yunan haçı planında inşa edilmiştir. Yapıdan günümüze yalnızca bazı bölümler kalmış. Kuzey duvarı ve kubbesi büyük ölçüde yıkılmıştır. Ayakta kalan sadece bu ön cephe duvarıymış. Merkezde pandantifli bir kubbe, diğer alanlarda ise beşik tonoz örtü sistemi vardı. Apsis ve yan apsisler farklı geometrik formlarda düzenlenmişti. Duvarlarda kesme taş ve tuğla kullanımıyla yapılan süslemeler dekoratif bir anlayışı yansıtır. Freskolar 10. veya 11. yüzyıla tarihlenmektedir. Kilise yıkıntısına, Karagedik Kilisesi'nin yıkıntısının üst taraftan görüntüsü. Yılanı görüyor musunuz arkadaşlar? Aşağı doğru akıyor gidiyor. Tam tepede. Kafayı çıkartmış bizi sevdi. Her şeyde var burada. Yılan, akrep, çayan. Fazla şeyleri, otların falan üstüne girmemek lazım. Tehlikeli. Gezmeye devam ediyoruz. Burası gene bir yerlere gidiyor ama nereye? Nehrin karşısına geçmem lazım benim normalde. Umarım bu yol o tarafa geçiyordur. Kıvrıla kıvrıla kayaların ve ağaçların arasından devam ediyoruz. Morsun gül oluyor bu çiçekler. Devam ediyoruz. Kuş seslerinin ve nehrin karşı tarafta mola verip dinlenilebilecek bir yer de yapmışlar. Hatta ayakkabı çıkarıp şuradan karşıya geçilebilir. Ama şurada köprü var. Yani hiç ayakkabıyla çorapla uğraşmadan geçeyim. Türk bayrağımızı da atmışlar yukarıya. Şu köprüden karşıya geçeceğiz. Oradan yukarıya Ihlara Vadisi'nin bir nolu girişine doğru gideceğiz.
isteyenler, doğaya kaçmak isteyenler, burası onlar için bulunmaz bir yer. Mükemmel. Tam gezilecek bir, hem tarih var, hem ağaç, doğa var. Hem kaya formlarından güzel şekiller, kuş sesleri, yaprak hışırtısı, serin bir rüzgar, suyun sesi. Tam gezilecek bir yer. Hele böyle ilkbahar zamanında geldim, çeşit çeşit çiçekler böyle. Etrafı süslemiş böyle. Harika. Ihlara Vadisi'nin bir nolu girişinde gezebileceğimiz 3 tane kilise vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları gezeceğiz. Daha fazlası varsa gezeriz zaten. Atlamayız da. Şimdilik aklımdaki 3 taneydi. Birisi Yılanlı Kilise. Az önce yılanı gördük. O kilise aklımda kaldı. Yılanlı Kilise. Yılanları da hiç sevmem bu arada. Kim sever ki yılan zaten? Akıllı olan sevmesin zaten. Zehirli hayvan, zararlı hayvan. Neyini seveceksin? Aman bir mağara türü bir yer var ama oraya çıkış yoktu. Çok tepede çünkü. Büyük ihtimal orası da zamanında oturdukları ya da kilise tarzı bir şeydir. Şu yukarıda bir mağara var. Kocaman bir mağara uyulmuş. Çıkalım da bakalım. Diğer kiliselere gitmeden evvel. Geldik bir kilise daha. Kilisedir herhalde. Değil mi? Yılan kocaman. Dev gibi. Karşı duvarda görüyor musunuz? Ben iştahımı kaçırdım yılan. İçeri girecektim ya bize. Buralar hep şey. Gel gel. Davet ediyoruz. Bize doğru geliyor. Arada büyük bir metre var lan. Gitti bu tarafa. Ama ben yine de riske girmeyeceğim. Tek yılan o olmayabilir çünkü. Burada her yer yılanlı. Siz gitmiş bir tane kiliseye yılanlı demişsiniz. Gerçi o yılanlı kilisenin adı yılanlardan gelmiyormuş bildiğim kadarıyla. Okuduğum kadarıyla. Az önce gördüğümüz yılanlı mağara orada arkadaşlar. Biz gibi tam bir vahşi ortam. Yılan falan her bir şey var. Devam edelim bakalım. Yalnız bu ana yol çok güzel. Hafif yürümelik, gezmelik. Böyle yerlere korkup da çıkamazsanız bu ana yolda yürüseniz bile yeterli olur sizin için. Gezeceğimiz diğer kiliselerin adı Ağaçaltı Kilisesi, Sümbüllü Kilise ve Yılanlı Kilise. Bugün 2 tane yılan gördüm, inşallah başka görmem. İlk başta Yılanlı Kilise'ye çıkacağız. Orası en yakın olan yer bize. Şu anda karşıda hep oymuşlar. Oralarda da kesin şeyler var ama tabii yol olmadığı için tutamıyoruz maalesef.
İlanlı Kilise'nin kavşağına geldik. İlanlı Kilise'ye doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Deminki iki kilisede de yılanla karşılaştık. İnşallah burada karşılaşmayız. Burada bir kuyu var. Ama içeri girmeyeceğim. Yalnız içeri çok serin, güzel güzel esiyor. Burada biraz bekleyeceğim herhalde. Serinlemek için. Bugün hava çünkü 30 dereceydi galiba. Burada bir bölme var. Ve Yılanlı Kilise'nin girişine geldik. Yılanlı Kilisesi'nin Bizans döneminde tahmini olarak 9. ve 12. yüzyıllar arasında inşa edildiği düşünülüyor. Mimari açıdan Yılanlı Kilisesi, serbest Yunan haçı planına sahiptir. Yılanlı Kilisesi'nin en çarpıcı özelliği, batı duvarında bulunan ve kiliseye adını veren fresktir. Yılanlı Kilisesi'nin duvarlarında, ismini aldığı sahnenin yanı sıra başka önemli freskler de bulunmaktadır. Bunlar arasında göğe yükseliş, Çocuk İsa ile Meryem, Piskopos Hristostomos, İmparator Konstantin ve annesi Helena, Meryem'in ölümü, Mısırlı Meryem'in gömülmesi, son akşam yemeği ve çarmıha geriliş gibi İncil'den sahneler yer almaktadır. En azından arkadaşlar her yer fresklerle dolu. Bayağı yani sıyrılıp dökülen yerleri hariç bayağı canlı duruyor yani sanki 3-5 sene önce yapılmış gibi, 10 sene önce yapılmış gibi. Halbuki yüzyıllara önce yapılmış bir kilise. Şimdi burada hangi duvarda bir tanesinde yılanın cezalandırdığı bir kadın varmış. İsmini kilise ondan alıyormuştur ama hangi duvar olduğunu bilmiyorum. Şimdi denk gelirse bakarız. Acayip değil mi? Çok iyi yani. Şurada da bir oda var. Burası kabir bak. 1, 2, 3, 4 tane mezar alanı var. Karşıda yine fresk yapmışlar. Artık kimin freskiyse bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Görsel acayip. Kamera koyu gözüküyor ama inşallah net çekiyordur. Çünkü içi bayağı güzel. Net. Sanırım şu duvarların birinde o yılanın cezalandırdığı bir kadın freski vardı. Herhalde şurası da olabilir. Dökülmüştür büyük ihtimalle. Kilise adını kadından alıyordu. Yılanların cezalandırdığı o kadından alıyordu kilise adını. Yılanlı Kilise adına. Evet, bu kadar burası da. Devam edelim. Şimdilik 2 tane daha kilisemiz var. Az önceki Yılanlı Kilise'nin hemen bitişindeki o oyuk alan. Galiba burası da kabir yeri. Mezar alanları baksana. 2 tane küçük çocuk mezarı, bir tane büyük ve yine bir tane büyük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişilik mezar alanı gibi gözüküyor. Çünkü orada da var hatta. Şöyle geçerekten gidelim. Aynen. 2 tane de burada var lahit yeri. Burası da mezarmış demek ki. Artık kimi gömdülerse, rahipleri mi gömdüler? Normal rahip de büyük ihtimalle de başka gibi gömecekler. Köyün vatandaşı getirip de buraya gömecek değiller. Evet arkadaşlar, şimdilik de Sümbüllü Kilise'ye tırmanıyoruz.
Sümbüllü Kilise'ye geldik. Sümbüllü Kilise, vadinin sol yakasında, Melendiz Çayı'ndan yaklaşık 20 metre yüksekliktedir. Manastır kompleksinin bir parçası olarak 2 katlı inşa edilen bu yapı, kayalara oyulmuş mimarisiyle dikkat çeker. Alt katta kilise bulunurken, üst kata merdivenle ulaşılır ve burada beşik tonozlu bir mekan yer alır. Sümbüllü Kilise, adını çevresinde yetişen sümbül çiçeklerinden aldığı söylenir. Buradan başka bir bölmeye gidiyor. Birazdan geçer bakarız. Şurası üst kata çıkıyor galiba. Aynen. Burası üst kata çıkıyor. Şuraya bakalım, ondan sonra üst kata çıkarık. Çok karanlık burası. İnşallah gözükür bir şeyler. Kamera. İnsan şuraya aydınlatma falan koyar ya. Burada da freskler falan dolu. Tabii kamerada gözüküyorsa. Aydınlatmalar da kapalı nedense. Daha erken diye mi açmadılar? Şimdi sabah köründe geldim ben. Dolmadan, kalabalıklaşmadan gezebileyim diye. Burası da başka bir bölümü. Bayağı büyükmüş yalnız orası. Oha, gerçekten bayağı büyükmüş burası. Burası kalabalık demek ki. Hatta orada bir göz daha var. Üst kat bayağı tehlikeli tırmanması. Üst katı da böyleymiş. Terası da var. Manzarası da böyle. Sümbüllü Kiliseyi de gezdik arkadaşlar. Şimdi gezeceğimiz son kiliseye doğru ilerliyoruz. Bir nolu girişe geldik. Yukarıda Ağaçaltı Kilisesi var. Şimdi oraya tırmanacağız. Burası da Ağaçaltı Kilisesi. Millet girmiş geziyor içeride valla. Biz de girelim de gezelim. Ağaçaltı Kilisesi serbest haç planıdır. Merkez mekanı yüksek kasnakta bir kubbeyle haç kolları beşik tonozla örtülüdür. Bu kadar. Yüz var. Başka bir odaya geçiyor. Orası da tabii ki yıkılmış zamanla. Baksana çökmüş her yeri. Yukarı doğru başka basamaklar, merdivenler çıkıyor. Oraya da çıkalım. Sanırım bu göze yukarıdaki merdivenlerden geliyoruz. Bu merdivenler Ihlara Vadisi'nin bitişi arkadaşlar. Şu karşıyı biraz gezeceğim, oradan sonra gittik. Burası Ihlara'nın ilk noktası. Şu tarafta 2-3 tane daha kilise var ama önce şurada var 2 tane, orayı gezeceğim. Ne çok kilise varmış burada ya. Bak orada Karanlık Kale Kilisesi, Eğritaş Kilisesi.
Meyve bahçesi gibi aynı. Ağaçlar meyve ağaçlarına benziyor. Belki de meyve ağacıdır. Da meyvesi nerede o zaman? Değil mi? Toplanmadıysa. De bu mevsim yok. Elma ağacına benziyor ama elma yok. Şeyler zamanında meyve yetiştiriyorlarmış da rahipler yemek için. Demek ki ne yapıyorsun kedi kardeş? İyi misin? Öyle de bir şey var. Çok yüksek ya, kayalar falan. Tam saklanacak yerler buralar. Kilise şeyde kaçıp saklandıkları yermiş ya burası. Rahiplerin tam da kaçıp saklanacak yer ama kimse görmez. İçeri girseler bile bulana kadar dünyanın zamanı geçer. Nerelerden geçiyoruz böyle. Of, bir daha tırmanamayacağım. Karanlık Kale Kilisesi bu taraftaymış. Çok karanlık değildir umarım. Kamera çekmiyor karanlık yerleri. Buradan tırmanılıyor. Şurada bank buldum. Biraz mola vereyim, ondan sonra tırmanacağım. Karanlık Kale Kilisesi. Ne var, hepsini dağın yamacına kazdınız, biraz da aşağılara kazsaydınız ya. Yoruldum. Karanlık Kale Kilisesi. Karanlık Kale Kilisesi, Ihlara Vadisi'nin gizemli yapılarından biridir ve 10. 11. yüzyıllar arasında Bizans döneminde inşa edilmiştir. Vadinin sarp kayalıklarına oyulmuş bu kilise, adını içeriye çok az ışık girmesinden alır. Kale Kilisesi'ni de gezdik. Bu kaçıncı kilise oldu ya? Saymadım bile. Ne çok kilise yapmışlar buraya da arkadaş. Şehir kursan şehir olurmuş yani ama adamlar kilise kurmuş. Geçtiğimiz yerlere bakın hele. Bizim gezdiğimiz yerler, kiliseler, daha ulaşabildiğimiz yerler. Bak, ulaşamadığımız yerlerde daha neler var. Bunun gibi bir sürü gördüm. Tepenin başında. Eğritaş Kilisesi'ne doğru çıkıyoruz şimdi. Bu yakadaki son kilise gezebilecek galiba. Bunlar zamanında birbirlerine gelip gitmiyor muymuşlar ya, komşu gibi. Bunlar birbirlerine gelip gitmesi de zor olur arkadaş. Oradan in, öbür tarafa tırman. Ve Eğritaş Kilisesi. Şuradan başlayalım, kolay olan yerden. Yoruldum çünkü. Eğritaş Kilisesi, Ihlara Vadisi'nin en eski ve en etkileyici kaya oyma yapılarından biridir. 9. yüzyıla tarihlenen bu kilise, Meryem Ana'ya ithaf edilmiştir ve Bizans döneminin erken dönem mimari ve sanatsal izlerini taşır.
Şu yanlardakiler ya mezar ya da buralara bir şeyler koyuyorlardı. Ama benim tahminimce mezar buralar. İki melek arasında tahtta oturan İsa, Meryem'in doğumu, ziyaret, vaftiz, Kudüs'e giriş gibi sahneler canlı renklerle resmedilmiştir. Fresklerde Doğu etkileri görülür. Özellikle Süryani ve Mısır kökenli sanat anlayışının izleri dikkat çeker. Şurada mezar alanları var. Bakın burası kabir alanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 say gitsin. Çocuk kabirleri de var. Küçük küçük şuralara bakın. Şurası da öyleymiş de yıkılmış. Kabirmiş bak mesela şurası. Ama yıkılmış aşağı doğru burası. Yıkılınca altta bir oda varmış. Üst taraf kabirlikmiş. Görünen o ki. Burası da kabirlik. Yıkılmış hep. İçerisinde bir sürü şey var. Fresk dolu. Yani bizim şeyleri kazımasa vermiştin gene sağlam kalacakmış freskler ama kazımışlar ne hikmetse ne yani buraya isim kazımanın ne anlam ne yapmayı düşünüyordun acaba bilmiyorum ki. Şu isimleri kazımasalar gene şu boya freskler sağlam kalacakmıştın yani oldukça dökülmeyecekmiştin. Burası da bu tarafta gezdiğimiz son kilisenin manzarası. Yani iyi saklanır ya burada. Yani şuraya askerler tepeye çıksa ne yapacak? Şu tepede olsa mesela askerler, şu tepelerde olsa nasıl inecek buraya? Atlayamaz ya geberir. Yani ta iniş yolunu bulacak da gelecek bunları bulacak da o krallar kimse putperest krallar kaçıp saklandıkları. Yalnız manzara çok güzel. Bu tarafın son kilisesinde gezdik. Karşı tarafa geçeceğim. Orada yakında bir kilise yani ayak böyle fazla rampa çıkmayacak türde bir kilise varsa gezerim. Çok rampalı bir kilise ise su bulmam lazım. Çıkamam daha fazla yukarı. Hayır işte etrafta içecek su da yok. Şu su tatlı su da ırmak suyu. Yani ne kadar da olsa kirlidir. İçilmez, içilecek su da tatlı su ama kirlidir de içilmez yani. Arıtmak lazım. O yüzden bir yerden su bulmam lazım. De 10 kilometre öbür tarafta bir belki de 7-8 kilometre ileride bir şey vardı. Kafe. Oraya kadar dayanacağız mecbur. Son olarak Pürenli Sekik Kilisesi'ne gidelim arkadaşlar. Kapalı arkadaşlar. İçeri giriş yok. Giriş böyle. Şu en tepesi şeyin otoparkı. Bu Ihlara'nın bir nolu giriş tahtalı merdiven var ya, tahta merdiven çıkış. O tepe işte orası. Ihlara'nın bir nolu girişi. Ben Belisırma'dan girdim. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Yolda bir tane kafe vardı bari. Oraya uğrar mola veririm çünkü buradan orası neredeyse 10 kilometre vardır. İyi gezdim ama bugün. Yalnız manzara güzel. Doğanın ortasında. Böyle vadinin içinde. İnsan sıkılmaz ya burada yaşasa.
Vadinin bir ucuna git. Canı sıkılınca yürüyerek geri gel. İşte tamam, yoruldun, otur dinle. Mis gibi. Neydi belirsiz. Bir yerleşke de burada var. Kilise mi? Başka bir şey mi? Gene çıktı karşımıza. En azından fazla yukarıda değil. Şöyle gezebilecek yere kadarını gezeyim de bari. Buraya kadar gelmişken elimizde kayıt bulunsun. Bu arka kısımda da var. Böyle olduğu gibi oymuşlar her yeri. Buralarda. Şu yukarı merdiven çıkıyormuşlar ama zamanla aşılmış. Merdiven yıkıp kırılmış. Burası sadece bir göz odaymış ya. Bir şey değilmiş. Şuradan da yukarı doğru daha gidiyor ama ben bittim, benden buraya kadar. Gidip bir yerde oturup bir şeyler içmem lazım. Buralarda restoranın dinlenme alanları. Geçen sene buralar hep restoran doluydu. Ya sezonu değil diye toplanmış ya da kapatmışlar hepsini. Ve Beli Sırma köyünü de ve Ihlara Vadisi'ni de ve kayalara oyulmuş kiliseleri de hepsini gezdik. Arkadaşlar şimdi geriye dönüyoruz. Arkadaşlar bu bölümden de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Şu camide bir öğlen namazımı kılayım. Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlara, inanan erkeklerle inanan kadınlara, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlara, doğru sözlü erkeklerle doğru sözlü kadınlara, sabreden erkeklerle sabreden kadınlara, alçak gönüllü erkeklerle alçak gönüllü kadınlara, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara,
oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlara, iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlara, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlara gelince, işte Allah onlar için bir bağışlanma ve çok büyük bir ödül hazırlamıştır.